Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci dersimiz olaraktan abiler, davet ve davetçide bulunması gereken özellikler diye bundan işte birkaç hafta önce dersimize başlamıştık. Geçen hafta, 2 hafta üst üste birinci maddeyi işledik hep beraber. Dedi ki davetçi emin olmalıdır. Yani insanların davetçinin davetine kulak verebilmesi için insanların yanında önce o davetçinin güvenilir olan bir insan olması gerekir. Ve dedik bu güvenilirlik de elinden ve dilinden emin olmayı gerektirir. 5 tane ayrı ayrı madde zikretmiştik. Demiştik ki bu 5 maddeyi insan kendinde bulundurduğu takdirde İnsanların yanında güvenilir bir insan olmuş olur. Bugün ikinci bir maddeyi göreceğiz. Bu da davetçiyle alakalı yine. Davetle değil de daha ziyade. Başlığımız şu şekilde. Davetçi Müslüman, tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir. Davetçi olan bir Müslüman, tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir diye. Okuyorum kardeşler. Sahabilerin iyi birer davetçi olduğu hepimizin malumudur. Onlar İslam davetini cihat, ticaret ve benzeri vesilelerle dünyanın en ücra köşelerine ulaştırdılar. Uzun yıllar davet eğitimi aldılar. Onları her şart ve zamanda eğiten İslam davetçilerin ilk peygamberi aleyhissalatu vesselam idi. Mekke İslam davetinin ilk 10 yılından sonra davetçi olarak yetişen sahabeler sahneye çıktı. Aynısı Medine için de geçerliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada da mescidini kurduktan sonra Suffa müessesesini oluşturdu. Orada Kurra adıyla sahabeler yetişti ve her biri davetçiler olarak dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ın yayılması adına her iki beldede de buna dikkat etti. Şimdi bu paragrafta kardeşler dikkat ederseniz bir hüküm var. Mesela bizler biliyoruz ki sahabelerin her bir tanesi iyi birer davetçiydi. Yani onlar hatta İslam davetini insanlık tarihinde en fazla yayan ve insanlar üzerinde en çok etki bırakan insanlar sahabelerdi. Bununla beraber kardeşler herhangi bir sahabenin davet sahasına çıkması neredeyse 10 seneye mal oluyor. Herhangi bir davetçinin, herhangi bir sahabenin aleyhissalatu vesselamın döneminde davet sahasına çıkması neredeyse 10 senesine mal oluyor. Örnek Mekke'ye bakabilirsiniz. Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin de bildirdiği gibi sahabelerine Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Fakat ilk 10 sene boyunca neredeyse aleyhissalatu vesselamın dışında tek bir tane davetçi ön plana çıkmamıştır. Yani ihtiyaç olmasına rağmen, gerekli olmasına rağmen aleyhissalatu vesselamın dışında tek bir tane davetçi ön plana çıkmamıştır. Ne zaman ki 10 sene gibi büyük bir zaman dilimini bitirdiler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hem sözlü hem de pratik olaraktan daveti öğrendiler, İslam davetini. Ondan sonra aleyhissalatu vesselam onları sahaya sürmeye başladı. Yani kimisini işte Habeşistan'a gönderdi, kimisini Medine'ye gönderdi, Musab ibn Ömer gibi. Fakat burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Her biri uzunca bir dönem Peygamberin yanında piştikten sonra aleyhissalatu vesselam davet sahasına çıktılar. Medine'ye geldiğinde aynısını Peygamber Medine'de yine yaptı aleyhissalatu vesselam. Evvela Suffa müessesesini oluşturdu. Suffa müessesesi neydi? Bizim günümüzdeki ilim talebelerine tekabül eden, mescitte yatıp kalkan, ihtiyaçlarını Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem karşıladığı ve İslam eğitimi alan gençlerdi bunlar. Evli olmayan, yerhamukallah, evli olmayan, bekar olan gençlerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunların mescitte uzunca bir dönem eğittikten sonra ki buraya dikkat edin süre burada biraz daha azalmıştır. Mesela Uhud Savaşı'nın hemen akabinde işte belli kabileler Peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bize İslam dinini öğretecek davetçiler gönder. Aleyhissalatu vesselam işte bu Reci' vakasının yaşandığı ve Bi'r-i Maune vakasının yaşandığı iki Müslümanları üzen olay Peygamberimizin gönderdiği davetçilerden dolayı yaşandı. Bakın Mekke'de neredeyse 10 seneye tekabül eden davet
Medine'de 3 sene, yani Allah Aleyhisselatü Vesselam onları 3 sene falan yetiştirdi. 3 senenin sonunda artık onları sahaya sürdü. Sağa sola davet için onları göndermeye başladı. Niye? Sebep şundan dolayı. Çünkü Mekke'deyken Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'la daha az vakit geçiriyorlardı. Yani müşriklerin gözlerinin altında, gözetimi altında bir araya geldikleri için çok sayılı vakitlerde bir arada bulunuyorlardı. Fakat Medine'ye gelince artık devlet Müslümanların devleti, cami Müslümanların camisi. Aleyhisselatü Vesselam günün 5 vaktinde zorunlu olaraktan Sufa ashabıyla beraber bir arada bulunuyordu. Doğal olarak onları daha çabuk yetiştirdi ve onları sahaya sürmüş oldu. Şimdi biz ne demiştik kardeşler? Dersin ta en başına dönüyorum. Şunu söylemiştik. Demiştik ki davet bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Davet bütün salih ameller gibi Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara vacip kılmış olduğu amellerden bir tanesidir. Bir önceki dersimizde de Şeyhülislam İbn Teymiye'nin özellikle dikkat çektiği ve sizin de ezberlemenizi de istediğim şu kaideyi söylemiştik. Demiştik ki din iki kaide üzerine, iki esas üzerine kurulmuştur. Bir, ibadetlerde Allah'ın birlenmesi. Yani yaşarken sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmek. İki, bu kulluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde yapmak. Yani niye? Sen diyorsun ki şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu neyi gerektirir? Kim sana Allah'tan elçi olarak gelmişse Allah'ı nasıl razı edeceğini de sana ancak o gösterebilir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle hiçbir insan için geçerli olmayan bir şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için kaide kılmıştır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Kasem olsun ki sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Davetçi mi olmak istiyoruz? İnsanları Allah'a davet mi etmek istiyoruz? Bizim örneğimiz kimdir? Bizim örneğimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Namaz kılarken örneğimiz olduğu gibi, oruç tutarken örneğimiz olduğu gibi, Zilhicce'yi ihya ederken örneğimiz olduğu gibi, hakeza Aleyhisselatü Vesselam davet konusunda da bizim şeyimizdir, örneğimizdir. Onun için Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki gibi kaliteli bir davet yapmak istiyorlarsa, yaptıkları davetin nesiller üzerinde etki bırakmasını istiyorlarsa, o zaman iki kelime öğrenen adam davetçi diye sahaya çıkmayacak. 2 tane kitap okuyan adam davetçi diye sahaya çıkmayacak. 2 tane işte 6 ay Arap ülkelerinde kalan adam gelip hoca koltuğunda oturmayacak. Yani insanlara davet yapıyorum, insanlara eğitim veriyorum diye bu işlerin altına girmeyecek. Bu kadar davetçi var, bu kadar insan var, bu kadar çalışma var. Fakat Allah Resulü dönemindeki var olan çalışmanın farkındaysanız neredeyse 1/1000'ini henüz elde edebilmiş değiliz. Yani sayımız daha fazla, davetçilerimizin sayısı daha fazla, imkanlarımız daha fazla. Bakın kardeşler, Allah Resulü'nün Medine'de devlette kurduğu mescit şu an içinde bulunduğunuz yer kadar geniş ve daha düzgün bakımlı değildi. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Allah Resulü devlet başkanı olmuş, Medine'de bir tane mescit kurmuş, fakirlikten ve yokluktan, imkansızlıktan derme çatma bir yapı kurmuşlar. Ellerinde imkan yok. Yani Ashab-ı Suffa için mesela para olmadığından eğitim alan gençler, Müslümanlar kendi hurma bahçelerinden hurma topluyorlar. Getirip bu hurmaları mescide asıyorlar. Gençler gelip o hurmalarla karınlarını doyuruyorlar. Bugün Allah'a hamdolsun medreselerde okuyan davetçilerimiz günde 3 öğün yemek yiyorlar. Yani bırakın hurma yemeği, günde 3 öğün yemek yiyorlar. 3 çeşit yemek yapmadığı nöbetçi burun kıvırıyorlar misal. Yani davet de daha fazla, davetçi de daha fazla, imkanlarımız da çok daha fazla. Fakat onların elde ettiğinin belki 1/1000'ini biz daha henüz elde etmiş değiliz. Sebep? Çünkü onların usulüne göre davet yapmadığımızdan dolayı. Yani bir yol varsa insanları neticeye ulaştıran, insanlar da netice elde etmek istiyorlarsa o yolu izlemeleri onların üzerine şarttır. Eğer biz kendi aramızda örnek olarak sahabenin davetini anlatıyorsak, yani diyorsak sahabenin daveti çok kaliteliydi, sahabe Allah'ın razı olduğu bir davet yaptı, öyleyse kardeşler bizim davetimizin de sahabenin daveti gibi olması gerekir. Ve bunun birinci şartı da dediğim gibi 2 kitap okuyan, 2 ders dinleyen, 6 ay 7 ay Arap ülkelerinde kalan, biraz Allah'ın ağzına diline kuvvet verdiği ağzı laf yapmayı bilen her insan davet sahasına çıkıp insanlara davet yapmayacak. Önce tecrübeli ve eğitimli olan davetçilerin yanında yetişecek, onların yanında pişecek, ondan sonra davet sahasına çıkacak ki davetler davetler verimli olsun. Bu aynı zamanda kıstastır kardeşler.
Çünkü davetin en büyük afetlerinden bir tanesi nedir? Şudur. Yani insan insanları kendine mi davet ediyor? Allah'a mı davet ediyor? İnsan bunu bilemez. Yani her davetçi iki tarafı keskin bir kılıcın üzerinde davet yapar. Allah muhafaza. İnsanları kendine de davet ediyor olabilir. Kendi makamına, mevkisine de davet ediyor olabilir. İnsanları Allah Azze ve Celle'ye de davet ediyor olabilir. Yani ikisi de mümkündür. Bunu nasıl anlayacağız? İnsan acele etmiyorsa, sabırla davranıyorsa, kendinin değil de davetin maslahatını düşünüyorsa diyeceğiz ki demek ki bu adam ihlaslıdır. Veya adam kendi kendine diyecek. Diyecek ki demek ki ben davetimi Allah için yapıyorum. Niye? Çünkü kendimi düşünmüyorum. Daha ziyade davetin maslahatını düşünüyorum. Sıkılsam da şeytan beni acele ettirse de ben davetin maslahatı ve fazileti için, kalitesi için sabretmeyi kendime ediyorum, görev biliyorum diye. Ama adam yerinde duramıyorsa, davet yapacağım diye bir oraya zıplıyorsa, bir buraya zıplıyorsa bu gösterir ki bu adamın aslında niyeti insanları Allah'a davet etmek değil de biraz daha kendi ismine, kendi lakabına insanları davet etmektir. Allah muhafaza zaten bu da helakın sebeplerinden bir tanesidir. Şimdi kardeşler neden dolayı böyle bir şey söylüyoruz? Yani diyoruz ki davet yapan insanlar eğitimli, kaliteli davetçilerin yanında yetişmeleri gerekir, pişmeleri gerekir. Ondan sonra davet sahasına çıkmaları gerekir. Şimdi sebebini okuyacağım inşallah. Çünkü davet iki kısımdır. Bir, İslam dininin insanlara duyurulması. İki, İslam davetinin İslami mücadeleye taraftar kazandırması. Bir, İslam davetinin insanlara duyurulması. İki, İslam davetinin İslami mücadeleye taraftar kazandırması. Birincide asıl olan davetin insanlara ulaşmasıdır. Bunun için tek bir ayet okumak yeterlidir. Sahabilerin her biri İslam davetini ailede, ticarette, seyahatte bu şekilde icra ediyordu. İkincisi ise belli program ve hedeflere bağlıdır. Kişiyi davete icabet etmeye ve sonrasında daveti yaymak için yapılır. Bu saydıklarımız zorunlu olarak bazı özellikleri gerektirir. Kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme, vakayı ve önceliklerini tespit etme, sabrı öğrenme. Bu maddeler şer'i bilgiye ihtiyacın yanında davet tecrübesine de ihtiyaç olduğunu gösterir. Bu tecrübe ancak bu işte gelişmiş insanların yanında elde edilebilir. Bu bilgi kitaba dayalı kültürün artmasıyla elde edilecek bilgi cinsinden değildir. Sahabe ve tabiinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken onu dikkatle takip etmeleri, onun etrafında sonra Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma yönelmeleri, onların vefatından sonra Osman ve Ali'ye radıyallahu anhuma, onlardan sonra da sırasıyla fazilet sahipleri ve öncüleri örnek almaları bunun göstergesidir. Bakın kardeşler, İslam daveti, bunu ileriki derslerde tafsilatlı bir şekilde anlatacağız. Burada sadece yeri geldiği için vurguladık. İslam daveti iki kısma ayrılır. Bir, İslam davetinin insanlara duyurulması. Yani mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz diyelim. İstanbul'da bulunan her bir insanın tevhid davetini duyması bizim üzerimize vaciptir. Bunu yapabilmemiz için alim olmaya, çokça kitap okumaya, bir davetçinin yanında yetişmeye ihtiyacımız yoktur. Daveti insanlara duyurma. Yani diyelim benim bir akrabam var. Ben gidip akrabama diyorum ki ey akrabam, senin üzerinde bulunmuş olduğun bu din, senin üzerinde bulunmuş olduğun bu yol cahiliye yoludur. Seni İslam'a davet ediyorum. Seni tevhide ve halis olan sünnete davet ediyorum dedim diyelim. Bunun için bilgiye ihtiyacım var mıdır? Bunun için bilgiye ihtiyacım yoktur. Aleyhissalatu vesselam diyor ki belliğu anni velev ayeten. Bir ayet dahi olsa benden insanlara ulaştırınız diye. Yani ben Müslümanım. Karşımda insanlar var. Benim bir tane ayet bilmem yeterlidir. Yani bugün şu an yaşadığımız vakada tevhid davetinin duyulması için bir tane Müslümanın sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka da ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Bu ayeti bilmesi kafidir. Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Kim tağuta küfreder, Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Bir insanın davet yapabilmesi için bu ayeti bilmesi insan için kafidir. Karşıdaki insana bak kardeşim, dinde böyle bir şey var, sen hiç bunu duydun mu duymadın? Aha sana söylüyorum, duy. Ayet numarası budur. Git Kur'an-ı Kerim'de var, ona bakabilirsin. Fakat davetin ikinci kısmı ise abiler, bu şunu gerektirir. Davetin ikinci kısmı, karşıdakini davete icabet ettirmek ve onu bu davetin taraftarı kılmak. Yani anlattık,
Adama davetimizi kabul ettirdik. Sadece duyurmuyoruz, dikkat edin. Adamı kazanmak için çabalıyoruz. Derdimiz ne, gayemiz ne? İstiyoruz ki bu adam iman etsin, daha sonra gelsin bizim yanımızda dursun ve hep beraber İslam davetine hizmet edelim diye. İşte tecrübe isteyen kısım bu kısım. Tecrübe isteyen kısım bu kısım. Yani cemaat çalışması dediğimiz, ders programı dediğimiz, işte teşkilatlanma dediğimiz ve benzeri propaganda dediğimiz mesela kısım bu kısım ve bu kısım için paçalarını sıvayan insanların mutlak surette daha iyi bilen insanların yanında yetişmiş olması gerekir. Bakın kardeşler, dünyalık herhangi bir işte, mesela şöyle düşünün misal olaraktan. Diyelim ki ben sanayide dükkanım var. 15 sene tornacı bir adama komşuluk yaptım. Torna makinasını gördüm. Torna makinasının nasıl çalıştığını gördüm. Torna malzemelerini gördüm misal. Benden tornacı olur mu? Bunları görmekle, bunları dinlemekle, bunları duymakla adam tornacı olur mu? Mümkün değil. Benim evimin altında diyelim araba tamircisi var. 4 senedir adamla komşuyuz. Her gün araba tamir ettiğini görüyorum. Şimdi ben o görmemle her gün onu 5 kere 6 kere gördüğümden dolayı bozulan bir arabanın ön kaputunu kaldırsam içine girsem ne olur? Komik bir manzara çıkar ortaya. Davet de böyledir kardeşler. 2 tane kitap okuduk diye, 2 tane hocanın dersine katıldık diye, 2 tane Müslümanla bir mecliste bulunduk veya ağzımız biraz laf yapıyor diye İslam davetine taraftar kazandırma davetini yapacağız. Böyle bir şey yok. Davetçi bunu yapabilmesi için tecrübeli olan davetçilerin yanında yetişmesi gerekir ki usta olsun. Aksi halde insanın ifsad ettiği, ıslah ettiğinden çok daha fazla olur. Yani adam kazandırayım derken nefret ettirir. Adam yetiştireyim derken insanlarda bulunan bir takım eğilimleri köreltir. İnsanlarda olmayan eğilimleri insanlara vermeye kalkar. İşleri allak bullak eder. Dikkat edin, burada 3 tane madde söyledik. Davete taraftar kazandırırken kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme, vakayı ve önceliklerini tespit etme ve sabrı öğrenme. Bu 3 tane madde davete taraftar kazandırırken bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Mesela diyoruz ki kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme. Peygamber aleyhissalatu vesselam biz İslam davetçilerine şöyle bir teşvikte bulunuyor. Diyor ki ennâsu kelme'adin. İnsanlar maden gibidirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki insanlar maden gibidirler. Ne anlatıyor burada aleyhissalatu vesselam bize? Şunu anlatıyor. Diyor ki ey davetçi, bil ki senin karşında bulunan her insan yerin altında gizli duran maden gibidir. Bir, o madeni tespit etmen gerekir. Yani yerin altında maden var ama biz ondan istifade edemiyoruz. Ancak madeni tespit etmeyi bilen insanlar madenden istifade edebiliyorlar. İki, sen onu topraktan çıkardıktan sonra velev o madeni bulsan bile sende ustalık olması lazım. O madeni işe yarayan ve işe yaramayan elementlerden ayırman lazım. Ortaya maden olarak çıkarman lazım. Altın toprağın altındayken 5 kuruş etmez. Yani onu bir maden olarak çıkarıp onun etrafındaki toprağı temizlemeden, onu ateşin üzerinde ona şekil vermeden altına altın demiyoruz. Altın bir demir parçasıdır, bir ağırlık kütlesidir. İnsanoğlu da aynen böyledir. Allah azze ve celle insan için diyor ki kul kullun ya'melu ala şakiletihi. De ki her insan kendi yaratıldığı şey üzerine amel eder. Hani bir sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki sende 2 tane haslet var. Allah azze ve celle onları seviyor. Sahabe sordu. Nedir onlara ey Allah'ın Resulü? Biri hilimdir dedi. Yani kızmazsın, sinirlenmezsin. Hilim sahibi bir adamsın. 2 el-una. Yani sen yumuşak, ağır başlısın. Hani ağır hareket edersin, acelecilik yapmazsın dedi aleyhissalatu vesselam. O da sordu. Bakın madencilik budur işte. Ey Allah'ın Resulü dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunları sonradan mı kazandım? Yoksa Allah beni bunlar üzerine mi yarattı? Aleyhissalatu vesselam dedi ki bilakis Allah seni bu 2 ahlak üzerine yarattı. Beni sevdiği ahlak üzere yaratan Allah'a hamdolsun dedi o da. Doğru. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam davetçilerinin dikkatini çekiyor. Diyor ki ennâsu kel-ibilil mi'e. İnsanlar içerisinde 100 tane devenin bulunduğu bir topluluk gibidir. İnsanlar içerisinde 100 tane devenin bulunduğu bir topluluk gibidir. وَلَا تَكَادُوا تَجِدُوا ف۪يهَا رَاحِلَةً. Neredeyse sen o toplulukta binilecek bir tane bile deve bulamazsın diyor aleyhissalatu vesselam. Ne anlatıyor Müslümana? Kalabalıklara aldanma. İnsanların çokluğuna aldanma. 100 tane insanın içerisinden bir tane adam çıkar.
Bak hepsi devedir. Hepsine binebilirsin. Hepsinin etinden faydalanabilirsin. Hepsinin sütünü içebilirsin. Ama rahile olabilecek. Yani kendisiyle uzun yola çıkacağın, kendisine güvenip uzun dağları aşmayı göze alacağın adamlar 100 tanenin içerisinde ancak bir tane çıkar. Şimdi 100 tane adamın içindeki bir tane adamı nasıl bulacak adam? 2 tane kitap okuyaraktan, 2 tane derse katılaraktan 100 tane adam içindeki bir tane adamı bulmak mümkün müdür kardeşler? Mümkün değildir. İnsan tanımak bir sanattır. İnsan tanımak bir sanattır. Ve bunun şeriatla da alakası yoktur. Yani sen mesela örnek veriyorum. Allah peygambere diyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشِيدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ İnsanlardan öyleleri var ki ey Muhammed, onların sözü senin bile hoşuna gider. Peygamberden daha iyi şeriatı bilen var mı? Adam münafık. Kalbindekine Allah'ı şahit tutuyor. Öyle güzel konuşuyor ki Peygamberimizi bile tesiri altına alıyor. Allah Azze ve Celle diyor وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ O düşmanın en şerlisidir diyor. O düşmanın en şerlisidir diyor. Yani insan şeriatı ne kadar bilirse bilsin, karşısındaki insanları tanıma, onlarla muamele etme meselesi tamamen bu tecrübeyle alakalı olan bir şeydir. Ve bu bir tezgahtır kardeşler. Yani bu işi iyi bilen insanların yanında yetişmeyen insanlar, insanları seçeyim derken maalesef insanların kabiliyetlerini tespit edemeyeceklerinden, insanları doğru yönlendiremeyeceklerinden dolayı ortaya acayip durumlar beraberinde çıkabiliyor. Velev ki bu peygamber dahi olsa onun için de aynısı geçerlidir. İki kardeşler vakayı ve önceliklerini tespit etme dedik. Üçüncüsü ise sabrı öğrenmek. Sabır. İslam davasında Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sabırdır. İslam davasında Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sabırdır. Bakın kardeşler, bırakın kafirlerden gelen eziyeti, yani kafirlerden gelen eziyeti bir kenara koyuyorum. Bunları saymıyorum. Müslümanların peygambere yaptığı eziyetleri aleyhissalatu vesselam bir kağıda yazsanız emin olun ki aklınız durur. Peygamberin hanımına zina yaptı diye iftira ettiler. Peygamberin sahabesi, peygamberin uğurlarına canlarını öne koyduğu adamlar gün geldi aleyhissalatu vesselamın hanımı zanidir. Peygamber yatağına zina yapan iffetsiz bir kadın alıyor diye Peygamber aleyhissalatu vesselama iftira ettiler. Gün geldi aleyhissalatu vesselamı savaşın ortasında bırakıp kaçtılar. 2 kişi kaldı peygamberimizin yanında. Huneyn gününde herkes aleyhissalatu vesselamı terk etti. Bir tarafında Abbas kaldı, bir tarafında başka bir sahabe. 2 kişi kaldı aleyhissalatu vesselamın yanında. Ve aleyhissalatu vesselam bağırıyordu. Ene nebiyyun la kezib, ene İbnu Abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum diye. Niye? Ta ki müşrikler onun korktuğunu zannetmesinler diye. En yüksek sesle, şimdi sahabe kaçtı. Niye kaçtılar? Korktuklarından dolayı. Müşrikler neyin peşindeler? Peygamberin peşindeler. Peygamber onlara şu mesajı verdi. Ben bu insanlar benim yanımdadır diye İslam davetini ulaştırmıyorum insanlara. Ben bu insanlara güvendiğim için cihada çıkmadım. Bana Allah yeter, ona güzel vekil. Aha ben nebiyim, tek başıma buradayım, gelmek isteyen varsa gelsin diye. Uhud gününde aleyhissalatu vesselam'ı bırakıp kaçtılar. 10 tane sahabe etrafında kaldı. Aleyhissalatu vesselam'ın dişi kırıldı. Miğferi yanağına battı. El yüzündeki kanı Fatıma annemiz silerken bir taraftan da ağlıyordu. Bunu yapanlar kim kardeşler? Bunu yapanlar peygamberimizin ashabı. Huneyn gününde peygamberimiz insanları kayırıyor, insanlara torpil yapıyor diye aleyhissalatu vesselam'a eziyet ettiler. Peygamber İslam davetine taraftar kazandırmak için 100 deve dağıttı. Müşrikler bunu, Müslümanlar bunu gördüğünde Muhammed kendi ehlini gördü, Mekkelileri gördü, Taiflileri gördü. Bizi unuttu dediler. Misal peygambere eziyet ettiler. Müşriklerin eziyetini anlatmıyorum bile. Sadece Müslümanlar aleyhissalatu vesselama bu kadar eziyet ettiler. Şimdi ben size soruyorum. Bu kadar eziyetin içerisinde insanın İslam davetinin içinde sabit kalabilmesi için neye ihtiyacı var? Vallahi yemekten, içmekten, nefesten çok sabrı öğrenmeye ihtiyacı var. Kendi kardeşlerinden gelen eziyetlere sabretmeye ihtiyacı var insanın. Peki insan sabrı nasıl öğrenir kardeşler? Anadan doğduğu gibi yanında sabır getiren var mıdır? Mümkün değil. Sabır belli bir süreçle beraber insanların kendini yetiştirmesi, sabır ede ede, nefislerini tuta tuta, nefislerinin öfkesini bastıra bastıra kendilerini yetiştirmesidir. Ondan dolayı kardeşler bugün
Mesela en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi hangisidir? Şudur. İslam daveti için öne çıkan insanlar, bir sene sonra, 2 sene sonra ben bu işi bıraktım diyor. Piyasada yüzlerce örnek var. Açılıp kapanan mescitler var. Açılıp kapanan medreseler var. Bunlar hepsi Müslümanların üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Müslümanlar şöyle düşünüyor. Biz bu işi yapamıyoruz. 1 sene, 2 sene devam ediyoruz. Ondan sonra bırakmak durumunda kalıyoruz. Demek ki bu iş bizim işimiz değildir diye. Peki burada bizim problemimiz ne kardeşler? Sabırsız insanlar. Pişmemiş insanlar. Medresede okuduğu 2 tane kitapla insanları Allah'a davet edeceğini, insanları terbiye edeceğini zanneden insanlar ve bunlar Müslümanların başına bela oluyorlar kardeşler. Sabretmeyi öğrenemiyorlar. Hakeza bu akide içinde böyledir. Müslümanların başına geçen insanlar 3 ayda bir, 5 ayda bir akide değiştiriyorlar. Bir bölgeye gidiyorlar, oranın alimleri bir şey söylüyor, onlara karşı sabır gösteremiyorlar. Buraya geliyor, buranın davetçileri bir şey söylüyor, bunlara karşı sabır gösteremiyorlar. Müslümanlar artık ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bırakın kardeşim bu işi. Yapamıyorsanız gidin evinizde oturun, Allah'ın kitabını okuyun, Allah Azze ve Celle'yi zikredin, namazınızı kılın. Niye her 3 ayda bir, 4 ayda bir Müslümanları bu sıkıntıya sokuyorsunuz? Yani sen kendi akidevi kimliğin oturmamışsa, kendi akidevi şahsiyetin oturmamışsa, henüz araştırma halindeysen niye insanların önüne geçip insanlara kitap yazıyorsun? Niye insanların önüne geçip insanlara dersler yapıyorsun? Ondan sonra 6 ay bir tarafa gidip geldikten sonra işte orada bu kadar alim şöyle söylüyor. Sabret. Akiden üzerine sabret. Sen çoğunluğa mı iman ettin? Sen çoğunluğa iman etmedin. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettin. Bütün yeryüzü haşa sapıtsa sen de mi beraberinde sapıtacaksın? Ayşe annemiz Ali radıyallahu anh'a ayaklandı. Ayşe annemiz peygamberimizin evinde yetişti. Biz nasıl bunu da böyle mi diyecektin o zaman? Hayır. Peygamberin söylediği nas budur. Meşru halife budur. Karşısındaki Ayşe de olsa biz şeyin yanında yer alacağız diyecektin. Biz Ali radıyallahu anh'ın yanında yer alacağız diyecektin. Bugün de böyledir kardeşler. 3 tane 4 tane alim bir konuda bir kanaat bildirdi diye 3 ayda bir 6 ayda bir yeni bir kitap çıktı diye 30 risale çıktı diye bir de bu tarafa döneceğiz. Biri mektup yazdı diye bu tarafa döneceğiz. Öbürü bu konuda aşırısınız dedi diye. Böyle şey olur mu ya? Gidin evinizde oturun. Sabrı öğrenememişseniz bir itikat üzerine, bir anlayış üzerine sabretmeyi öğrenememişsiniz. Çünkü bu delille dönmek değildir. Bu delille dönmek değildir. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 2 senede bir değişen fikir bu delile mebni olarak değişmez. Bu vakanın bastırmasına dayalı olarak değişen bir şeydir. Yani bir vakada bulunuyorsun, o vakanın bastırdıklarına sabredemiyorsun, ondan sonra şeyi terk ediyorsun. Akideni terk ediyorsun. Geride kalan Müslümanlar 50 parçaya bölünüyorlar. Biz bu işi yapamıyoruz diyorlar. Bu iş bize göre değil diyorlar. Onun için kardeşler sabır. İslam davetinde hem davanın zorluklarına, hem müşriklerin eziyetlerine, hem Müslümanların eziyetlerine karşı en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sabırdır. Sabır nasıl öğrenilir? Sabır bir ustanın yanında uzun yıllar kalmak suretiyle insanın öğrenebileceği bir şeydir. Ama bir kerede dediğimiz gibi sahaya çıkan insanlar maalesef bunu yapmaları neredeyse mümkün değildir. Son olarak kardeşler şu son paragrafı okuyacağım, ondan sonra bitireceğim inşallah Allah'ın izniyle. Burada özellikle üzerinde durulması gereken konu şudur. Taraftar kazanmaya yönelik davette esas olan, davetin koordineli ve hedef birliği içinde olan insanlar aracılığıyla icra edilmesinin zorunluluğudur. Aynı kaynaktan beslenmiş ve aynı eğitimin ürünü olan insanlar uyumlu ve çatışmadan uzak şekilde davetin büyümesini sağlayabilirler. Bakış açıları ve öncelikleri, doğup büyüdükleri aileye göre şekillenen insanların farklı bakış açısına sahip olmaları ve buna bağlı olarak önceliklerinin farklılık arz etmesi gayet normaldir. Bu da çatışma ve ihtilaf anlamına gelir. Davetin afeti olan bu durum ancak tek örnek etrafında yetişmiş insanların çalışmasıyla aşılabilir. Bakın kardeşler, bugün İslam davetinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi budur. Birçok bilen insan bir araya geliyor. Şimdi mesela siz diyelim, örnek veriyorum, Ömer radıyallahu anh'ın öncelikleriyle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın öncelikleri bir midir? Değildir. Yani mesela Bedir gününde Allah Resulü ikisini de karşısına getirdi. Sordu. Dedi ki bu müşrik esirlere ne yapalım? Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarımı bana ver, Ali'nin akrabalarını Ali'ye ver, hepsini öldürelim. Ebu Bekir'e sordu.
Ey Ebu Bekir dedi. Esirlere ne yapalım? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü bence bunları fidye karşılığında serbest bırakalım. İki tane yani birbiriyle alakasız iki tane zıt kutup var ortada. Biri öldürelim diyor, biri serbest bırakalım diyor. Niye? Çünkü Ömer radıyallahu anh sert bir yapıya sahip. Müşriklere karşı bu öfkesi biraz da sertliğinden geliyor. Bunların hakkı diyor, bunların her bir tanesini öldürmemiz lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh ise hem tüccar hem siyaset adamı. Yani bir taraftan İslam toplumuna nasıl para kazanacağının yollarını düşünüyor. Bu onun tüccarlığı. Yani tüccar olan adam her işi ticarete döndürmeye çalışır. Nasıl buradan İslam ümmeti için gelir elde edebiliriz diye. Bir taraftan da siyaset yapıyor. Bunlar bizim kavmimizin çocuklarıdır. Araplarda affedici olmak insanların yanında kerem, yani senin onların üzerinde bir minnetin olur. Affetti bizi derler. Yarın öbür gün bizim davetimiz daha iyi yayılır diye o da böyle düşünüyor. Şimdi siz peygamberi aradan çekin. Ebu Bekir'le Ömer'i baş başa koyun. Bunların bir arada İslam davetine hizmet etmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Birbirlerini yemekten davaya hizmet edemezler. Peki nasıl bu sorun çözülüyor? Arada tek bir tane örneklik olunca, son sözü söyleyecek, insanları eğiten tek bir tane adam olunca Ebu Bekir'le Ömer'in bu zıtlığı davaya hizmet eden öneri haline dönüşüyor. Yani bak o tek örnek olmasa birbirini yiyecek adamlar tek örnek olduğu zaman fikir zenginliği içerisinde yaşamış oluyorlar. Bugün İslam davetinin de yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi budur. İnsanlar, herkes belli bir ailede, belli bir bölgede yetişmiş ve herkesin üzerinde tabiatında bu yetişmiş olduğu ortamın ciddi anlamda etkisi var. Doğal olarak insanların bakış açıları farklı. Buna bağlı olarak da şey değişiyor, kararlar değişiyor. Şimdi mesela doğuda yetişmiş bir adam düşünün. Yani 90'lı yıllarda doğuyu görmüş bir adam için biri dese ki hadi gelin cihad edelim. Yani adam için çok fazla bir şey ifade etmez. Hani cihad edelim. Ne yapacağız? Silah patlayacak, adam ölecek, birileri yaralanacak, birileri hapse girecek. Zaten doğuda her evde bir ölü var, her evde bir yaralı var, her evde bir tane mahkum var. Yani insanlar bu tip şeylere şey değiller, uzak değiller. Aynısını batılı bir davetçiye söylesen mümkün değiller. Yani adamlar cezaevine girecek, millet ölecek. Adam bunları bir tek filmlerde görmüş çünkü. Yani adamın gördüğü tek şey film senaryolarında böyle şeylerin olabileceğine inanıyor. İnsanların bunu beceremeyeceğini düşünüyor ondan dolayı. Yani bunlar biraz daha yetişmeli, biraz daha eğitilmeli, bunları öğrenmeli diyor. Bu iki tane davetçinin bakış açısı eğer ortada tek bir tane örneklik olmazsa çatışmaya dönüşür. İnsanları eğitmekten, birbirlerini yemekten insanları eğitmeye fırsat bulamazlar. Ama arada tek bir örneklik olursa ve bütün insanlar onun etrafında kenetlenir ve son sözü onun söylemesine müsaade ederlerse bu tip bakışların farklılaştığı yerde öncelikleri tek bir yerden almayı eğitim olaraktan öğrenirlerse Allah'ın izniyle bu çatışmalar, bu fikir farklılıkları çatışmaya değil, bu fikir farklılıkları öneriye düşünür. İslam cemaati zenginleşir o zaman. Yani bir konuda birden fazla düşünceyi tahlil edebilen bir cemaat, bir hareket haline dönüşebilir. Şimdi bakın davetçiler birbirleriyle kavga etmekten, davetçiler birbirlerini yemekten insanlara faydalı olamıyorlar. Aynı medresede yetişmiş olan insanlar, aynı medresenin ürünü olan insanlar dışa çıktıkları zaman birbirlerine düşman oluyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Resmen birbirleriyle savaşıyorlar. Biri bir kürsü kurmuş, öbürü öbür kürsü kurmuş. Birbirlerinin fikirleriyle mücadele ediyorlar. Nerede yetişti bu insanlar kardeşler? Bu insanlar aynı ortamda tek bir yerde yetişti. Fakat anlattığımız anlamda bir eğitim almadılar. Yani bakış açılarının farklılaştığı, yani şunu öğrenemediler. İnsanların vakada önceliklerinin farklı olması bu gayet normal bir şeydir. Çünkü her birimizin fıtratı birbirinden farklıdır. Öncelikleri birbirinden farklıdır. Fakat tek bir mercinin önceliklerini hepimiz öncelediğimiz zaman Allah'ın izniyle o zaman bu sıkıntıların hepsinden kurtulmuş oluruz. Bu da neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor kardeşler? Eğitim. Yani davetçi olan insanların tek bir örneklik etrafında güzel bir şekilde yetişmeleri gerektiğini gösteriyor. Aksi halde bunun olması mümkün değildir. İnsanoğlunu kendi başına bıraktığımızda, yani şunu söylüyorum daha açık bir ifadeyle, hoca olmuş olmamız, şeriatı biliyor olmamız, müstakil kararlar almamıza sebep olmamalıdır. Yani ben örnek veriyorum, diyelim ki müstakil bir karar alacağım dersem,
Başka bir davetçi ben de müstakil kararlar alacağım der. Öbürü ben de müstakil kararlar alacağım der. Önceliklerimiz farklı olduğu için birbirimizle çatışırız. Fakat fazilet kiminse, bu konuda bilgi ve tecrübe kime aitse, herkes onun öncelediklerini vakada öncelerse Allah'ın izniyle davetçilerin arasındaki bütün problemler biter. Birbirlerine harcadıkları enerji Allah'ın izniyle Müslümanlara döner. Cemaatlerin birbirine ayrılmaları ve bölünmelere engel olunmuş olunur. Bu enerjiyi insanlar İslam davetine hizmet olaraktan kullanabilirler. Bunun da yolu dediğimiz gibi tek bir örneklik etrafında davetçilerin ortak bir eğitim almasından geçer. O zaman bu dersimizin özet olaraktan özeti şuydu. İslam davetinde ve davetçide bulunması gereken ikinci özellik tecrübeli, eğitimli davetçilerin yanında yetişmesidir. Aksi halde özellikle davete taraftar kazandırırken elde edeceğim dediği fayda, vereceği zarar elde edeceğim dediği faydadan her zaman çok çok daha fazla olur. Allah Azze ve Celle bizleri kendi yoluna hakkıyla davet eden, sabredip yetişmeyi ve pişmeyi nasip eylediği kullarından eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin.